Anestezi için intravenöz, IV, damla verilmek üzere hastanedeydim. Hat açılınca ilaçlar vücuduma hızla akmaya başladı. Kalbimin anında aşırı taşikardiye girdiğini hissettim. "Kalbim!" diye bağırdım. "Kalbim!" Hemşireler koşarak bana doğru geldiler. Aniden vücudumun yaklaşık 2,5 metre üzerinde uçuyordum. Aşağıdaki sahneyi izliyordum. Hemşire dolapta bir şeyler arıyordu. Eşyaları çıkarıp yere atıyordu. Hemşire yardımcısı ameliyathaneye koştu. Doktoru yakaladı. Doktor bana doğru koştu ve hemşireler büyük iğneyi çıkarırken kompresyon yapmaya başladı. İğneyi göğsüme mi yoksa 4 hattına mı takmanın daha iyi olacağı konusunda tartışıyorlardı. EKG'ye bakana kadar rüya halinde olduğumu sandım ve alarmlar çalmaya başladı. Kendi kendime "Aman Tanrım, ölüyorum." dedim. Aşağıdaki doktorların beni geri getirmek için çılgınca çabaladıklarını görebiliyordum. "Ölmek istemiyorum. Aman Tanrım, hayır." dedim. Vücuduma geri dalmaya çalıştım ama bunun yerine saatte binlerce mil hızla karanlık bir tünelde geriye doğru düşüyordum. Yavaşlamaya başlayana kadar korkunçtu. Karanlık bir tünel olmadığını fark ettim. Çok fazla ışığın olduğu bir tüneldi. Daha önce hiç görmediğim çok fazla renk vardı. Artık korkmuyordum. Bu tünelin sonunda varoluşun en güzel yeri vardı. Sanki odaya geri dönmüşüm gibi ama başka bir boyutta. Hastanedeki herkese ve her şeye ancak Tanrı'nın gözünden olarak tanımlayabileceğim bir şekilde bakıyordum. Hastanedeki tüm bu insanlar için Tanrı'nın sevgisini hissettim. Hastalar, personel ve resepsiyonist. Kendi hayatımı hiç görmedim ama herkesin hayatının gözlerimin önünden geçtiğini gördüm. Resepsiyonisti ve onunla ilgili her şeyi gördüm. Kalbini gördüm. Bebeklerine olan sevgisini hissettim. Acısını ve düşüncelerini hissettim. Teknisyeni ve hayatındaki her şeyi o anda gördüm. Her insanı gerçekte oldukları gibi gördüm. Onları neyin motive ettiğini ve güzel, ruh dolu kalplerini gördüm. Ruhlarını sanki Tanrı'nın gözleri ve kalpleriyle gördüm. Onları gördüm ve her birini sevdim. Sanki odadan çekilip binadan dışarı çıktım. Sokaktaki insanları gördüm ve acılarını anladım. Onları saf bir sevgiyle gördüm. Sonra bir bilgi yüklemesi yapmaya başladım. Konuşma yoktu. Sadece içime mutlak bir sevgiyle bilgi akıyordu. Çok net, çok yüksek ve çok kesindi. Hepimiz Tanrı için çok önemliyiz. Hepimiz Tanrı tarafından derinden, çok derinden seviliyoruz ve hayatın zor olması gerektiği, ancak Tanrı'nın onu yaratması için bir tür deneme alanı olduğu. Mesaj, hayatlarımızın Tanrı ve evrenin varlığı için son derece önemli olduğuydu. Sahip olduğumuz sevgi ve özellikle de sevmekte zorlandığımız insanlar için dünyada geliştirdiğimiz sevgi bir şekilde evreni genişletiyor ve çok önemli şeyler yapıyor. Tehlikede olan bir şey olduğunu, yapmamız gereken çok önemli bir iş olduğunu hissettim. İnsanlar seviliyor ve nasıl davranacağımıza dair seçimimiz Tanrı'yı kanıtlamak için bize verilmiş. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum, burada açıklamaya çalışıyorum ama açıklaması zor. Öğrendiklerimi anlatmam bir ömür sürebilir. Gittiğimiz bu yerde hafiflik, kahkaha ve neşe bulacağız ve ruh ailemiz orada bizi bekliyor. Dünyadaki görevimiz kim olduğumuzu gizlemek için her yere ördüğümüz bu yanıltıcı duvarları nasıl aşacağımızı bulmak. Birbirimizi ve kendimizi gerçekten sevmemiz gerekiyor. Sanki bir mizah duygusu da vardı. Hayatlarımıza ve hatta başarısızlıklarımıza karşı derin bir takdir duyuyordum. Başarısızlıklarımızdan ders çıkarmamız ve kendimizi onlar için hırpalamamamız gerekiyor. Kendimizi affetmenin ve sevmenin bir yolunu bulmalıyız. Çünkü gerçekte, yaratılışın gerçek yerinde sadece sevgi vardır. Mesaj, sevgiye giden bir yol bulamazsak, çok çok değerli bir şeyi mahvettiğimizdi. Etrafımda büyük bir insan kalabalığı gördüm ama insan formunda değillerdi. Ruhlarını tanıdım. Pembe şekilleri vardı ama aynı zamanda kendileri olan enerjiyle de rezonansa giriyorlardı. Büyük amcam Steve'i orada hissettim. Ayrıca gerçekten hayatta olan büyük annemin varlığını da hissettim. İşte o zaman dua ettiğimizde aslında ruhsal benliğimizi o kişinin yanına gönderdiğimizi fark ettim. Yaratılışı yaratan bir sevgi eylemidir. Aşk inanılmazdı ve güzellik kesinlikle inanılmaz derecede inanılmazdı. Tüm bu insanlara ve beni kurtarmaya çalışan doktora bakarken
Tamam dostum, geri dönelim. Bu insanları seviyorum. Ah, bu insanlar çok seviliyor diye düşünüyordum. Geri dönüp onlara ne kadar sevildiklerini söylemek için çok istiyordum. Ruh ailemin yanında ve her şeyi yapan kişiden gelen mutlak sevgi olarak tanımlayabileceğim bir şeyin huzurunda duruyordum. Yine de geri dönmek istiyordum. Bir sonraki an bedenimdeydim ve elimi tutan doktorun elini sıktım. Geri dönmem için ağlıyordu. Beni bırakma, ah doktor beni bırakma dedim.